مسار جري بواني في شيء رماني ملحم زمان بواني سواني لو على دبياري بواني وسمع لجري كيف تمي بواني Selam dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda işte niye istifade biliyor musunuz? Daha bir sebebi, baksanıza. Sabahın köründe kilometrelerce trafik, insanlar inip yürümek zorunda kalıyor, hava kötü, o bu. Neyse, bu benim bahanem. Şu an İran'a gidiyoruz. İran'da çok özel bir merasim var. 1000 yıldır devam eden bir şaliyar merasimleri var. Ona gidiyoruz. Ve ben İstanbul'dan neden başlattım biliyor musunuz? Normalde ben şeyden başlatacaktım videoyu. Direkt İran'da başlatacaktım. İstanbul'da başlatma sebebim şuydu. Benim saat 12.30'da Yeni İstanbul Havalimanı'ndan uçağım vardı. Ve bu uçak 12.30'daydı ve ben 8'de evden çıktım. Hatta 8 bile yoktu neredeyse. Düşünün, 4,5 saat falan önceden evden çıkıyorum. Ve gerçekten çok zor oraya gitmek. Onu gösterecektim ama gösteremedim. Niye? İşte İstanbul burası abi. Dünyanın en güzel havalimanındaki 12.30'daki uçağım iptal edildi. Ama benim buraya kesin gitmem lazımdı. Ben de şimdi yarı yolda indim. Kavacık'a gidiyordum normalde. İndim, şu an Üsküdar'a gitmeye çalışıyorum. Ama gidemiyorum gördüğünüz gibi. Yine saat 12.30'da bilet buldum. Bu sefer Sabiha Gökçen Havalimanı'nda. Ne diye çıktık, nereye doğru gidiyoruz anlayacağınız. İstanbul Havalimanı diye çıktığımız yolculuk Sabiha Gökçen'e doğru gidiyor. Ben normalde şeye gidecektim. İstanbul Havalimanı'ndan kalksaydı Hakkari'ye gidecektim, Yüksekova'ya. Oradan sınırı geçecektik ama maalesef iptal edildi uçağım. Şu an Sabiha'dan Şırnak'a bilet aldım. Şırnak'tan Hakkari'ye, Hakkari'den de İran'a geçeceğiz. Bu zamana kadar hep Van'dan girenleri gördünüz. Ben bir değişiklik olsun istedim, adı üstüne değişik yollarda. Oradan gireceğiz. Abi İstanbul ya, vallahi her dakika bir yola. Metrobüs durağa gitmiş. Durak yok. Karşıya taşımışlar. Hiç işaret levha da yok. Yani koltuk değneklerimle sakat sakat buraya gelmiş olsam boşuna bu kadar uğraşmış olacaktım. Aa, bu arada 200 liraya doldururum Akbil'e. Yemin ederim 3. gün sabah bitiyor. İstanbul'da arkadaşlar eşe dosta gidiyorum ya, yaptığım şey bu kadar. Evet, güzel ülkemin saçmalıklar seviyesi biter mi? Bitmez. Bakın şimdi ne oldu? Türk Hava Yolları benim Hakkari uçuşumu mücbir sebeplerle iptal ediyor. Daha sonrasında da bana sormadan benim biletimi Van'a çevirdiğini söylüyor. Sonra bu Van'a çevirdi bileti de uçakta rötar yiyip duruyor şu an. Sürekli rötar mesajı geliyor. Ben de Türk Hava Yolları'nı arıyorum ve diyorum ki arkadaşım ben Van'a gitmek istemiyorum. Ben Hakkari'ye gitmek istiyorum. Hani Hakkari'ye gidiyorsanız buyurun gidelim. Onlar da bana diyor ki hayır biz Hakkari uçağını iptal ettik. Sebep de sunmuyorlar bu arada. Van'a gideceksiniz diyorlar. Hayır, ben Van'a gitmek istemiyorum diyorum.
O zaman diyorlar ki iptal etmek istiyorsanız 600 TL bedel ödeyeceksiniz. Ya ben bilet iptal etmiyorum. Ben aldım bileti kullanmak istiyorum. Ben Hakkari'ye bilet aldım, Hakkari'ye gideceğim diyorum. Yok diyor, Van'a gideceksiniz. Van'a gitmezseniz 600 TL ödeyeceksiniz iptal iade için. Ulan ben zaten 600-700 lira az vermek için Hakkari'ye, Van'a gidiyorum da sınırdan geçiyorum. Şimdi Hakkari biletim iptal olduğu için şunlar ben son dakika bilet aldığım için bir kere pahalıya aldım. Bir de ekstradan 600 lira şimdi. Bunlar bir önceki biletimden, Hakkari biletimden kesiyorlar. Ulan ben direkt İran'a gitsem daha ucuzdu. Hakkımı helal etmiyorum. Başka da bir şey demiyorum. Ve Sabiha Gökçen'e geldik. Türk Hava Yolları müşteri temsilcisiyle konuşumda dediler ki ya Van'a gideceksiniz ya da 600 TL karşılığında iptal edeceğiz. Buraya geldim, ben de Anadolu Jet'e gittim, konuştum. Neyse anlattım böyle. Adam dedi haklısınız. Ben dedi bir kayıt mı oluşturacağım, bir şey yapacağım dedi ama muhtemelen 2 gün içerisinde paranızın iadesinin tamamı yapılacak dedi. Telefondakiler başka bir şey söyledi, buradakiler başka bir şey söyledi. Şu an sonuç ne derseniz hala belli değil. 2 gün sonra belli olacak ama adam böyle garanti gibi konuşuyor, iade olacakmış gibi. Evet, aksilikler yok tabii ki. Tam 1 saat neredeyse herhalde uçağın içinde bekliyoruz. Evet, Şırnak Havalimanı'na indik arkadaşlar. Şırnak Havalimanı aslında Cizre'de. Cizre'ye daha yakın. Ben Cizre'yi de zaten Şırnak merkeze nazaran daha çok seviyorum. Çünkü Şırnak merkez biraz böyle, hatırlarsınız belki izlemişsinizdir videolarımı. Biraz böyle vadiye kurulmuş. Cizre daha düz, daha yeşil, daha sakin, daha böyle relax bir ortam. Ben Cizre'yi daha çok seviyorum. Belki Cizre'nin nüfusu Şırnak'tan bile fazla olabilir, emin değilim buna. Şimdi ne yapıyoruz derseniz, şimdi buradan maalesef Hakkari'ye ya da sınıra, İran sınırına otobüs yokmuş. Irak'tan da gitmek bir seçenek ama ben niyetlendiğim şekilde inat ettim. İran sınırına Hakkari'den gireceğim. O yüzden şimdi buradan Cizre'den Şırnak'a gideceğiz. Şırnak'tan sonrası metro, çünkü Şırnak'tan Hakkari'ye bu saatten sonra otobüs yokmuş ama otostop, motostop bir şeyler yapacağız. Yol alacağız. Evet, welcome to Şırnak merkez. Şırnak'a geldik ama bu saatten sonra otobüs yokmuş Hakkari'ye galiba. Şimdi bir daha sorup öğreneceğiz onu ama bindik bir elamete, gidiyoruz nereye belli değil. Vay be, kaç sene önce bisikletle buraya gelmişim, gerçi 2-2,5 yıl önce. Tam şurada böyle gençlerle muhabbetim vardı. Gerçekten işte o bisiklet gezdim, bana sorarsanız o doğuda kışın bu havalarda yaptığım o bisiklet gezimi izlemediyseniz öncelikle gidin izleyin. Bakın, ben yaptım diye demiyorum. Ben ki her zaman aslında kendim vermem ama gerçekten doğuda yaptığım o bisiklet turu bence şu ana kadar, belki hani yapıp yaşamış, daha iyilerini yaşamış insanlar olmuştur ama hani çekip video editleyip internete yükleyen daha iyi bir seyyah görmedim. Gerçekten Türkiye'deki bence ender ve zor seyahatlerden birisiydi. Yoruldum mu? Yoruldum. Zaten gece 3.30-4'e kadar video editledim. Hani yola çıkacağım, video tamam diye videolar yaptım. Sabah 8'de kalktım, ondan sonra zaten olaylar. Şimdiki olayımız da ne biliyor musunuz? Ben Uludere'ye kadar bir şekilde geldim. Şu an neresi acaba? Şuradan bir yerden galiba sol Uludere merkeze gidiyor. Burası da şu an Hakkari, oradan sonra da Yüksekova, oradan da İran'a giden yol. Ama burada kar yok ama geride kar vardı ve ileride de kar varmış. Araba buraya kadar geldi, haber gelmiş, çığ düşmüş ve daha da gitmeyecekmiş. Zaten adam gitmeyecekti Hakkari'ye de yani. Beni Habur-2'ye kadar götürecekti. Dedi ki sen burada in dedi. Burada şimdi Uludere'de oteller falan var. Yani Habur-2'de mahsur kalırsan sokakta kalırsın. Donarsın dedi. O yüzden mahsur kalacaksan burada kal. Bu otele gidersin dedi. Otelci de bilmiyor yol kapalı mı değil mi. Şurada lahmacuncu abi vardı. 4 tane lahmacun yedim, 145 lira. Bir de içecek de içtim bedava.
Buradan şimdi şey deneyeceğiz. Ostobos. Kanki Hakkari var mı Hakkari buradan? Geçiyor mu Hakkari? Günaydın. Tam 12 saat önce burada kapatmıştım video. Tam buradaydım. Yine o köpek bize oynuyordu. Islak ıslak. Daha önce buraya bisikletle geçmiştim. Uzun geçitten ta dağlardan inmiştim. Orası muhteşem bir yoldu. Hatırlayanlar vardı, hatta böyle zigzaklı binlerce zigzag, abartıyorum tabii ki. Onlarca zigzaklı bir yol vardı. Ama kameram kapanmıştı. Dağın tepesinde yine böyle bir havada köy korucuları beni ısıtmıştı ama o zaman eksi 17 dereceydi, karlıydı filan. Sonra işte Uludere'ye gelmişim. Buradan da galiba Şırnak'a devam etmiştim. Tam hatırlamıyorum. Oradan Irak'a kadar gitmiştik. Otelde kaldım tabii ki, dün burada kaldım. Şırnak merkez, buradaki herkesin, Hakkari'ye giden herkesin numarası var bende, telefon numarası, ve bir türlü araç bulamadım abi. Hani parasıyla da giden yok. Sabah en son Habur 2'deki bir abi komutanı aradı ve o da dedi ki bir tarafı açıldı yolun, bir tarafı kapalı. Çığ düşmüş yola. Kısa bir yer ama maalesef kapalı. Yani Hakkari'ye ne havadan ne karadan bir türlü gidemiyorum 2 gündür. Ve bayram, düğün bugün başladı, benim gitmek istediğim düğün. Şimdi burada bir tane abi var, otelde beraber kaldığımız. Onun da bir şekilde Hakkari'ye gitmesi lazımmış. Hadi dedi bismillah gidelim deneyelim dedi. Gittiğimiz yere kadar. Şimdi abinin arabaya bineceğiz. Bir şekilde kısmet buluyor bizi. Bakalım gidebileceğiz mi? Adam boyu kar olmuş burada. Görüyor musun? Tabelalar gözükmüyor abi. Çığ bile gelebilir diyor. Ya belki çığ düştüğü yer burası. Arabanın boyundan fazla. Aynen. Arabanın boyundan fazla kar birintikleri var. Belki de kapalı dedikleri yer buraydı. Evet. Zaten kapalı yer burası. Evet, Hakkari'de girmiş bulunmaktayız. Suvari Kutra geçidi 2800. Ana, bura hep böyle yoğun mu? Yoğun abi. Maşallah var ya, bir sürü insan var. Kardeşim beni tanıdı, abi sen değişik yollardasın dedi, gel çay çek. Burada kavgalar çıkarsa bir tek hadi gel yemek yiyelim yemeyelim kavgası çıkıyor. Şu an herkes sağ olsun, Allah razı olsun ya. Bana ayrı abiler. Burada bu arada şaşırdım, çok bayağı tanıyan oldu. Bana ayrı saldırıyorlar, abi ayrı saldırıyorlar hadi hadi diye. Abiyle şu an neredeyse kavga edecekler. Gerçekten Çukurca halkına da selam olsun. Teşekkür ederiz. Güzel misafirperverlik sergilemeye çalıştılar ama hiç zamanım yoktu. Abinin de zamanı yok. Gidiyoruz. Evet. Bu çığ tüneliymiş. Şimdi Tabii. bakın hatta düşmüş çığ. Aynen. Vay. Yani bu Gidelim tünel... Geçelim abi. Yani bu tüneli harbiden yapmasalarmış şu an yol kapalı. Mümkün de geçemez. Sümbül Dağı diyorlar işte bunu. Sümbül Dağı'na gören bir daha gelirmiş derlerdi. Biz de geldik. Şimdi Hakkari merkezi gelince göreceğiz zaten. Bu da çığ içinde. Gördün mü? Ne çığ gelmiş. Evet. Buralardan düşmüş hep çığlar. Bakın. Sümbül çığ tüneli demişler zaten. Evet arkadaşlar, Hakkari merkeze de geldik. Yine burada abi bir şey işte eşya falan taşıyor. Hani siparişleri var, onları dağıtıyor burada kıyafetçilere. Öyle Yüksekova'ya şimdi gideceğiz. Hakkari merkeze de Sümbül'e de bir merhaba dedik. Vay be. Zaman ne çabuk geçiyor. Tam 36 saat önce buraya inmem lazımdı. Resmen havadan kardan zorladım, 36 saati geçti. Şu an akşam 5 oldu ancak Yüksekova'ya gelebildim. Ve şu an Esendere sınır kapısına da 45 kilometre var. Ne yapalım, kısmet böyle. Çok da üzülmemek lazım ama üzüldüğüm nokta şenlik, yani Pir Şeria'nın o şenliği başladı. Ve bugün gidemeyeceğim, bugün başlamıştı. Yarın bile gidemeyeceğim bu gidişle. Bu kadar zahmet de boşa gidecek. Otobüsle gelsem daha erken gelirdim Yüksekova'ya. Şu an sınıra gitmek istiyorum. İnşallah sınır açıktır.
İşte sınırda kapalıysa bu kadar zahmet boşa gitti. Yağına kadar nerede bekleyeceğim? Evet, tam hava kararacaktı, umudumu kesiyordum. Arkadaşlar sağ olsun aldı. İsimleri söyleseniz hacı. Senin isim ne? Umut. Senin isim? Ahmet Kemal. Senin dostun? Bahtiyar. Senin Bahtiyar. Senin? Muttalip. Tamam, ben de Mehmet zaten. Sağ olsun arkadaşlar beni aldı. Normalde de gitmiyorlardı ama adamlar şu 45-50 kilometre benim için gidip geri dönecekler. Beni sınıra bırakıyorlar. Teşekkür ediyorum beyler valla. Rica ederiz. Herhalde siz olmasaydınız ben 10 dakika daha durur, hava karınca zaten geri dönecektim. Eğer o köye varabilirsem size dua edeceğim ha oradan, haberiniz olsun. Sağ olasınız beyler, kendinize iyi bakın. Evet, Esendere Gümrük Kapısı. Azmin sonu zaferdir arkadaşlar. Azimle yol alan yolun sonunda varırmış. Gerçekten uğraştım ama hayret ettim, bayağı insan var buradan. Bunlar nereden geldi bilemedim ama ben hiçbir şey bilmem, ben vardım. Bu zamana kadar hep Van'dan ya da bu zamana kadar insanlar hep Van'dan giderken gördünüz ya da uçakla giderken gördünüz ama ben hiç Esenler'den gitmiş birini görmemiştim. Şu an nasipse biz gidiyoruz. Evet, kalabalık olması bir yandan iyi. Yani çok da kalabalık değil tabii ki. 30-40 kişi belki vardı, belki yoktu. En azından sınırı geçtikten sonra birileri bir yerlere bir şekilde gidecek. Buradan sonraki ilk yerleşim yeri Urmiye. Ama benim Merivan'a kadar varmam lazım. Keşke gidebilsem de 500 kilometre yol alsam. Eğer varırsam Merivan'a bu gece en azından sabaha Hevraman köyüne bir şekilde Uramantak'ta varırız. Benim böyle acele etmememin sebebi bugün, yarın ve ondan sonraki bu 3 gün sürecek bir çok ilginç bir festival mi desem, bir pirin, Pir Şaliyer'in 1000 yıldır devam eden bir düğünü, 1000 yıldır devam eden bir Kürt düğünü daha doğrusu. Ben daha önce köye gitmiştim. Hatta bir başlığım vardı. Şuraya da bırakayım, izlemek isterseniz. Belki de dünyadaki gerçekten en ilginç, en güzel Kürt köylerinden birisi. Belki de o. Benim gezdiğim en güzel Kürt köyü oydu. Ona yetişmeye çalışıyorum. Bakın burada şimdi abiler giymiş, görüyorsunuz. Selamünaleyküm. İki çeşit kıyafet göreceksiniz. Birisi giden abinin, birisi gelen abinin. Gelen abinin kıyafeti tam doğru değil ama gelen şu abimiz var ya, bakın tesbih var belinde. Şimdi o abimizin giydiği kıyafetin adı Cülü Kurdi. Kürtlerin bütün coğrafyalarda giymiş olduğu geleneksel bir kıyafeti diyeyim. Ama biraz önce o abinin gördüğünüz omuzlarında delik olan kıyafet Feretçi deniliyor ve onu sadece bu bölgede görebilirsiniz. Bu böyle hani sanki deriden yapılmış gibi gözükse de ya da bir postmuş gibi gözükse de aslında öyle değil. Bu abilerin üstündeki bu kıyafet tamamen yünden, el işçiliğiyle sıkı dokunarak yapılmış ve asıl özelliklerinden bir tanesi de dikişsiz. Hiç üstünde bir dikiş yok. Sıkı dokuma ve dikişsiz bir yapıya sahip olduğu için de yaz kış giyiyorlar onu ve yaz kış bunların vücut ısılarını sabit tutuyormuş bu. Bu omuzlarında gördüğünüz o boşluklarda ne işe yarıyor derseniz, hava alma, yani vücudun içindeki terleme yapmaması için vücudun içerisiyle dışarıdaki ortamı sabitliyor diyelim. Bu şekilde terlemeyi engellemiş oluyor. O yüzden omuzlarında delik var. Burada da abilerimiz böyle ürünlerden satıyorlar. Yine yöresel ürünler ben size gösteriyor olacağım. Burada değişik, ilginç yine şeyler var. Daha da güzel, daha da değişik şeyler var. Şu an biz köyün en zirve noktalarından bir yerdeyiz. Burada bir cami var. Bu cami şu an ziyaret ettik. Dedelerimiz teker teker camiden çıkıyor cemaat. Cülü Kurdi'yi giymişler. Selamünaleyküm. Şimdi buraya yavaş yavaş hazmede anlatmak istiyorum. Şimdi normalde biz İran toprakları içerisindeyiz. Biliyorsunuz İran'da ağırlık olarak insanlar Şii inancına sahip. Ama burada bulunduğumuz noktadaki Kürt halkının %90'dan daha fazlası Hanefi inancına sahip.
Buradaki Kürtler diğer bölgedeki Kürtlere göre de değişik biraz. Bizim topraklarımızda bulunan ve Erbil'e kadar uzanan, orada Türkmenlerle birleştiği bölgedeki Kürtler Kurmançı dediğimiz Kürtçeyi konuşuyorlar. Ve bu bölgedeki herkes birbirlerini anlayabiliyor. Süleymaniye'ye geldikten ve civar bölgelere gittikten sonra da Soranice konuşmaya başlıyorlar. Buradaki Kurmançı ile Soranice aslında bayağı aralarında fark var. İnsanlar birbirlerini anlamayabiliyorlar. Ama tam olarak bu bulunduğumuz noktaya geldiğinizde de burada Hevremani Gorani adlı Kürtçenin bir lehçesi konuşuluyor. Bu tamamen Kurmançı'dan farklı bir dil gibi olsa da aslında Kürtçenin lehçelerinden birisi, ama birbirlerini hiçbir şekilde neredeyse anlamıyorlar. Çok az ortak kelime var. Şimdi bu bölgede yaşayan insanlar, bu bölgedeki Kürtler binlerce yıldır bu coğrafyada yaşıyor ve hiçbir şekilde göçmemiş. Dışarıdan bir şekilde kimse buraya ulaşamadığı için de fazla asimile olmamış. Bu yüzden dillerini ve kültürlerini oldukça korumuşlar. Şu an Kürt halkları arasında özellikle İslamiyet'ten sonra Arapça ve Farsça'da bir dönem etkileşimden dolayı Kürtçe'ye girmişse de buradaki Hevremani Gorani Kürtçesine mensup bu insanların dilleri olabildiğince sade ve dışarıdan hiçbir şekilde etkilenmemiş. O yüzden buradakiler en geleneksel, en eski Kürt halkları arasında gösteriliyor. Bu giriş de şimdi bu şekilde olsun. Tekrardan devam edeceğiz. Alma var. Elma. Alma. Tamam. İçinde bir mihek diyerek biz. Mihek yapıklığının içine yapıklığını imbariçiye aşk alması diyorlar buna. Aşk elması. Yani bu şey koku falan mı yayıyor? Evet. Kadın verer erkeğe. Anladım. Kadın erkeğe veriyor. Aşk elması. Evet. Ya erkek kadına verer. Anladım. Bu bir bunu Karanfil. kurutur. Almanı kurutur o. Anladım. Bu almaydı. Elma, evet. Bunu elmaydı. Bunu yapıklık içine Her yerine mihek saplamışlar. diyerek, evet. Saplamışlar buraya. Bu koruyor, öyle vücut kalıyordu. Kokusu nasıl? İyi. Evet. İyi. Çok iyi. Bazasına ya da şokunu. آرامش رقصه چی به سر رقص بگردی تو خوبی عروسی اومده تو عروسی خودم چجوری رقصیدم چرا قصد ما قاطی کرده